Kabızlık bir hastalık mıdır? Semptom ya da bir bulgu mudur? Ya da bir hastalığın uzantısı mıdır? Herkese merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kabızlık. Herkesin mutlaka hayatında kabızlıkla ilgili bir imtihanı vardır diye düşünüyorum. Eğer kabız olduysanız bunu çok iyi hatırlarsınız. Kabız olunduğunda dışkı maalesef bağırsaklarda taş kesilmekte. Taş gibi dışkıyı çıkartmakta zorlanmaktayız. Bunun için bazen acil servislere dahi başvurulmaktadır. Bu nedenden dolayı eğer dışkının taşlaşmasını istemiyorsanız 2 gün ya da 3 gün geçtikten sonra mutlaka kabızlığı önlemek, gidermek gerekmektedir. Daha ileri boyutlara ulaşırsa o zaman kendinizi hastanede bulursunuz. Kabızlık kadim tıp öğretilerinde, Çin tıbbı gibi geleneksel öğretilerde hastalık olarak yer almaktadır. Ben de aynı düşüncedeyim. Tabii bunun istisnası yok mu? Var tabii ki. Eğer bağırsaklarla ilgili bir hastalığınız ya da sinir sistemiyle ilgili bir hastalığınız varsa bunlar kabızlıkla birlikte olabilmektedir. Bunların haricindeki kabızlıkları kastederek konuşmaktayım. Sevgili dostlar, hepimiz biliyoruz. Organlar bir düzen içinde çalışmalıdır. Eğer bu düzen bozulursa mutlaka bunun negatif etkileri vücudumuza yansıyacaktır. Kabızlık da bunlardan biridir. Herkesin bir bağırsak alışkanlığı vardır. Kişinin kendi biyoritmine ve yeme içme alışkanlıklarına göre oluşturduğu bir bağırsak düzeni bulunmaktadır. Kişiler çoğunlukla günün aynı saatlerinde bu bağırsak düzenini sağlamak için dışkılama yapmaktadırlar. Eğer başka sağlık problemleriniz yok ise, her gün düzenli olarak kaka yapıyorsanız ve birdenbire kabızlık ortaya çıkmışsa, ya yeme içme alışkanlığını değiştirmişsinizdir ya da stres ve anksiyete altına girmişsinizdir ya da tuvaletleri beğenmeyip kaka yapmayı ertelemişsinizdir. Bu düzenin 1 gün ya da 2 gün değişmesi belki çok önemli değildir. Ancak daha uzun sürüyorsa ya da bunun tersini düşünelim. Günde 3-4 kez kaka yapmaya başlamışsanız bunlar önemli hale gelmekte ve mutlaka bir doktorla ya da bir gastroenterologla konuşup eğer yaşınız da orta düzeydeyse mutlaka bir kolonoskopi yaptırmakta fayda vardır. Peki dışkılama neden önemli sevgili dostlar? Vücudumuzun biliyorsunuz her gün beslenme nedeniyle ya da farklı nedenlerden dolayı bir toksin alma durumu söz konusu. Bağırsaklarımız en önemli toksin atma organlarından biridir. En ağır toksinleri ve posaları atmaktadır. Yani vücudumuzun atık merkezidir. Şöyle bir senaryo düşünelim. Mutfağımızda çöpler birikiyor. Biz bu çöpleri atmadığımızda ne oluyor? Çöpler biriktikçe kokular artmaya başlıyor ve bu gittikçe eğer çöpü evin dışına çıkarmazsanız müthiş bir dereceye ulaşıyor. Burada da aynı sevgili dostlar. Eğer düzenli her gün tuvalete gidiyorsanız, kakanızı yapıyorsanız problem yok. Ama eğer bağırsaklarda bu ağır toksinler birikmeye başlıyorsa artık bağırsaklarımızda biriken toksinler vücudumuz tarafından tekrar emilecek ve kanımıza geçecektir. Ve aynı zamanda bağırsaklarda kötü kokulara neden olacaktır. Kötü kokuların oluşması demek bazı gazların meydana gelmesi demektir. Bu gazlar da yine bağırsaklarımızdan kanımıza geçecek. Dolayısıyla karaciğerimize gelecek. Karaciğerimizde tekrar işlenerek safra yoluyla tekrar bağırsağımıza atılacak. Eğer kabızlığımız devam ederse yine kanımıza geçecek. Böylece bu kısır döngü devam edip duracak ve artacak. Yani artarak devam edecektir. Bu nedenden dolayı da kabızlığı bir yerde kesmemiz ve bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor. Aslında çoğu insanda kabızlık oluşmaktadır. Belki bazıları farkına varıyor, bazıları farkına varmıyor. Kabızlık oluştuğunda, giderilmediğinde vücudumuzda neler oluyor? Kısaca onu gözden geçirelim. Örneğin yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, uykudan dinlenmeden uyanma, güçsüzlük, odaklanamama, konsantrasyon azlığı gibi birçok bulgu ve semptom ortaya çıkabilmektedir. Eğer kabızlık kronik hale gelmişse o zaman zaten kendi yöntemlerimizle değil artık hastaneye giderek bir doktor eşliğinde bunun analizi mutlaka yapılmalı. Eğer herhangi bir neden yoksa bile
doktor eşliğinde tedavi edilmelidir. Eğer ailede bir bağırsak kanseri öyküsü varsa zaten 40 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yapılması gerekiyor. Belli aralıklarla da bunun tekrar edilmesi gerekmektedir. Bunun amacı erken tanı koyarak erken tedavi yapmaktır. Kabızlık çocuklarda da başa bela bir derttir. Aslında aileler çocukların kaka yapış tarzlarını ve kaka yaptıktan sonra o ortaya çıkan şekli mutlaka bilmeleri ve görmeleri gerekmektedir. Çoğu doktor çocukların ailesine sorduğunda aileler bunu cevaplandıramamaktadır. Çünkü eğer çocuklarda kabızlık varsa başta üriner sistem enfeksiyonları, biraz önce bahsettiğim genel bulgu ve semptomlar, hatta gelişme geriliği meydana gelmektedir. Yani çocuklar için oldukça önemlidir. Bunu mutlaka izlemeyi unutmayın sevgili aileler. Peki çocuklarda kabızlık neden olur? Eğer anatomik bir problem yoksa abur cubur yemek, sevgi eksikliği, cinsel istismarlar, bunlar ana nedenlerden birkaçı. Bunlar mutlaka dikkate alınmalı ve ihmal edilmemelidir. Kabızlığa neden olan beslenme hatalarının başında şekerli ve hamur işi beslenme bulunmaktadır. Bununla birlikte hayvansal gıda tüketimi de kabızlığa neden olabilmektedir. Evet, sonuç olarak sevgili dostlar, kabızlık sorununu yaşayan kişiler uykularını tam alamamakta, kaliteli uyku uyuyamamaktadır. Eğer tansiyon hastalarında kabızlık varsa kullandığı ilaçlara direnç gelişmekte ve tansiyonları hep yüksek kalmaktadır. Keza şeker hastaları da aynıdır. Kan şekerleri hiç düşmez ve şeker ilaçları az gelmeye başlar. Kadınlarda ise ağrılı adet kanamalarını artırmaktadır. Migren ağrıları artar ve sıklaşır. Ergenlik sivilcelerinin artmasına yol açar. Bağırsak mikrobiyatasını ve karaciğer sağlığını olumsuz etkiler. Ve bağırsak sağlığının özellikle kronik kabızlık bozulmasına katkı sağlar. Nörodejeneratif hastalığı olan Alzheimer, Parkinson vesaire bu gibi hastalıkları olanlarda kabızlık mutlaka yakın takip edilmelidir. Kabızlıkta başta demir eksikliği anemisi olmak üzere birçok vitamin eksiklikleri gözlenmektedir. Özellikle yaşlılarımızın kullandığı ilaçlar kabızlığa neden olmaktadır. Örneğin bunların başında mide ülseri için ya da gastrit için kullanılan ilaçlar yer almaktadır. Sevgili dostlar, kabızlığı önleyebilmenin en güzel, en önemli yolu alkali yaşamdan geçmektedir. Bunun haricinde eğer kabızlık oluştuğunda ya da kabızlık oluşmaması için günlük olarak veya zaman zaman keten tohumu, gün kurusu kayısı, incir kurusu ya da taze incir ya da zeytinyağında bekletilmiş incir, zeytinyağı, zeytinyağlı yiyecekler, her öğünde bol sebze ve meyve, magnezyum tabletleri, yaz meyveleri ve bitki çayları gibi birçok ürün bulunmaktadır. Eğer sadece kabızlığınız var ve ciddi sağlık problemleriniz yoksa yukarıdakilere ilaveten nefes egzersizleri, yürüyüşler, hipnotik tedaviler, beslenme alışkanlıklarını değiştirme, lifli beslenme, düzenli beslenme veya acıktığında yeme gibi basit önlemlerle kabızlığı giderebiliriz. Ancak şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Eğer bu kabızlık sürekli tekrar ediyorsa ve kronik hale gelmişse mutlaka bir doktora ihtiyacınız var demektir. Kolonoskopi yaptırmayı unutmayın sevgili dostlar. Evet, videomun da sonuna geldik. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve sorularınız ya da yorumlarınız için mesaj kutuma not bırakmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın sevgili dostlar.